Günaydın. Güneşli bir Berlin sabahından hepinize merhaba. Bir süredir yoktum. Geçtiğimiz ay yayınladığım Adım Adım Almanya'da Master Başvurusu isimli video patladı. Videonun izlenme sayıları diğer videolarımın birkaç katı. Anladım ki bu alana da yönelik bir talep var. Tabi önümüz yaz, üniversite adayları başvuru yapacak, üniversite bakıyorlar. Şimdi böyle bir talep olduğu için takip eden birkaç videom bu alanla ilgili olacak. Yani Almanya'da eğitim ile ilgili olacak. Bu videoda bu serinin Almanya'da eğitim serisinin ikinci videosu olsun. Şimdi bu videoda en çok merak edilen soruyla başlayalım. Bu arada önden önce bir sürü soru aldım. Yorumlarda bütün yorumları tek tek okuyorum. Instagram'ıma sorular geliyor. Onları da not ediyorum. Hepsini cevaplayacağım ama bana biraz zaman lazım, süre lazım. Şimdi bu videoda en çok merak edilen ama kimsenin aslında dillendirmediği ama en çok da merak edilen soruyu cevaplayarak başlayacağım. Her şey iyi güzel de bu iş kaça mal olur? Gelin önce onu bir konuşalım. Şimdi bu sorunun cevabı kolay ve hoşunuza da gidecek. Bu soruyu cevaplamak için biraz araştırma yaptım. Görsellerle geldim. Şimdi nereden başlayalım? Öncelikle şunu söyleyeyim. Almanya'da bir okula kabul aldığınızda, şimdi başvuru falan filan o başka bir videonun konusu, bir önceki videonun konusu. Başvurunuzu aldınız veya başvurmak istiyorsunuz ama bu işin maddi tarafı nedir? Altından kalkabilir miyim, kalkamaz mıyım? Bunu öğrenmek istiyorsunuz. Şimdi onu konuşalım biraz. Kabulünüzü aldıktan sonra vizeye başvururken Alman hükümeti sizden geçiminizi nasıl sağlayacağınızı belgelemenizi istiyor. Bunun için de bir yıllık masrafınızı Almanya'daki bir bankaya yatırıp bloke etmenizi istiyorlar. Bu rakamda 2020-2021 yılı için şurada hemen göstereyim. Almanya'ya vize için yatırılması gereken rakam en az 10.332 euro olmalı. Şimdi bu rakama ihtiyacınız var çünkü vize görüşmesi esnasında bu rakamın hesabınızın açılıp bu rakamın hesabınıza yatırıldığını belgelemek durumundasınız. Ama güzel haber şu, bu rakamı siz kendi cebinize, bir cebinizden alıp bir cebinize koyuyorsunuz ve tamamını harcamıyorsunuz. Çünkü bu rakam oluşturulurken üst sınırlardan hesaplanıyor paralar. Ama günlük hayata geldiğiniz zaman aylık masrafınız bu rakamlara çıkmıyor. Daha doğrusu şöyle. 10.332 bölü 12. 861. 861 euroluk bir harcamanız olmuyor ayda. Tahminen yaklaşık 500 euro civarı bir para ediyor. Yani bu da sene sonunda paranın 3'te 2'sini harcayıp 3'te 1'ini tasarruf ettiğiniz anlamına gelir. Şimdi biraz daha derine dalalım. Bu rakam lazım. Yani gitmek için, kapıdan girmek için bu rakamı bulup hesaba yatırmak lazım. Ama bu kadar harcanmıyor. Tamam. Peki bu masraflar neler? 1. Eğitim ücreti. 2. Kira, konaklama. 3. Market harcaması. 4. Sigorta. 5. Haberleşme, telefon masrafı. 6. maddede bunların içine girmeyen diğer harcamalar diye 6 maddelik bir sıralama oluşturdum. Şimdi hızlıca tek tek bakalım bunlara. 1. madde eğitim ücreti. Hemen güzel haberi vereyim arkadaşlar. Almanya'da eğitim ücreti yok. Almanya'da eğitim ücretsiz. Almanya'da özel okullar var, vakıf okulları var. Onlar her yerde var. Ama Almanya'daki devlet okullarında eğitim ücretsiz. Bir önceki videoda da biraz bahsetmiştim. Eğitim ücreti yok ama dönemlik bir katkı payı ödüyor öğrenciler. Bu da 100 euro ile 300 euro arasında değişen bir rakam. Örneğin ben İlmenau Teknik Üniversitesi'nde Doğu Almanya'da okudum. İlmenau Teknik Üniversitesi'nde dönemlik kayıt ücreti 2013 senesinde ilk başladığım yıl 80 euro civarı bir rakamdı. Hatta 93 euroydu galiba. Daha sonra o 100-105 euroya kadar yükseldi ve ben mezun oldum. Şimdi bu rakam bir eğitim ücreti değil. Bu rakam üniversiteye değil, öğrenci birliğine ödüyorsunuz aslında. Bu rakam haybeye giden bir rakam değil. Bu rakamın karşılığında size bir TOSKA veriliyor. Kimlik, öğrenci kimliği. Hatta bulursam kendi öğrenci kimliğimi de buraya koyayım. Bu kimlikle bulunduğunuz şehirdeki ve eyaletteki bütün toplu taşıma ağlarını ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Bu böyle bir avantaj sağlıyor. Yani parayı veriyorsunuz ama onun karşılığında somut bir şey alıyorsunuz.
Ayrıca bu TOSKA ile, bu öğrenci kimliği ile öğrenci yemekhanelerinde oldukça cüzi rakamlara öğle yemeği ve sabah kahvaltısı yapılabiliyor. Onu da yemek kısmında bahsedeceğim. Dediğim gibi benim okuduğum üniversitede 80 ila 100 euro arasındaydı dönemlik katkı payı. Yakın arkadaşımın Frankfurt'taki üniversitesinin katkı payı da yaklaşık 330 ila 360 euro arasında değişiyordu. Üniversiteden üniversiteye, bölgeden bölgeye bu rakamlar değişebiliyor. Şimdi eğitim ücreti yok dedik, katkı payı var dedik ama bunu dönemde bir defa veriyorsunuz. Bu bir. İkinci konu, ikinci masraf ve bir öğrenci için en büyük masraf kira. Konaklama masrafı yani. Şimdi Almanya'daki üniversitelerin yabancı öğrenciler dairesi mutlaka yurt dışından gelen öğrencilere bir öncelik sağlıyor ve mutlaka bir yurda yerleşmelerini kolaylaştırıyor, sağlıyor bunu. Benim de şahsi tavsiyem hemen ev tutayım, hemen kendi evime çıkayımdan ziyade yurt odası tutmak daha mantıklı. Bunun sebebi şu, Türkiye'de ortalama bir yurt masrafıyla ancak birkaç kişiyle beraber yaşayacak bir odaya yerleşebilirsiniz. Almanya'da öyle değil. Almanya'da her 2 kişiyle yaşamak için partner olmanız lazım. Yani evli veya işte 2 sevgili ve öyle bir arayış içinde olmanız lazım. Almanya'da yurt odası denen yer 1 kişiliktir ve yalnızca siz kalırsınız. O yüzden kendi özel alanınız olur yurtta da. Yurt bu anlamda çok daha konforludur. Ben şahsen yurdu tercih ederim. Hem maddi sebeplerle hem kişisel alan konfor sebebiyle. Elektrik, su yani fatura derdiniz yok, başka derdiniz yok. Kira konusunda şimdi bu noktada şeyi devreye sokacağım. Ben ilk geldiğim yıl 2013-2014 senesinde bütün yaptığım masrafı ben ne harcadığımı bileyim diye bütün yaptığım masrafı bir Excel tablosuna yazıp takip etmiştim. Böylece hani ayda ne kadar harcıyorum, ne kadar ihtiyacım var, neye çok harcıyorum bunu görmek istedim ve bir Excel tablosu oluşturdum. Ona bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi kira benim ilk geldiğim zaman oturduğum yerde kira 171 euro idi. 13 metrekarelik bir yurt odasında kalmıştım. 13 metrekarelik odanın krokisini de gösterdiğim, orayla ilgili, odamla ilgili bilgi verdiğim yerin videosu da gene şuradan çıksın. İsteyen oradan ilgili yeri bulup izleyebilir. 171 euroydu. Bütün yani su, elektrik, ısınma zaten hani onlar dahil. Sadece bizim üniversiteye özel internet için dönemlik bir 40 euro ücret ödeniyordu. Her dönem başında. Kiram 171 euroydu. Ardından daha büyük bir odaya çıkmak istedim ben. 23-24 metrekarelik bir başka da odaya geçtim. Oranın da kirası 260 euroydu. 260-265 euroydu. Bu Ilmenau'daki benim tercih ettiğim yurtlar. Batı Almanya'dan bir örnek vereyim. O da yine bir yakın arkadaşımın kaldığı bir yer. Onun da kirası 286 ila 330 euro arasında değişiyor. Batı Almanya bir tık daha pahalı. Kiralar bu şekilde. 3. Sigorta. Şimdi aynı Türkiye'de olduğu gibi Almanya'da da her öğrencinin sigortası olmak mecburiyetinde. Herkesin sigortası olmak mecburiyetinde. Ben yüksek lisansa geldiğim zaman yaşım 26 idi yanılmıyorsam. Hemen bir sigorta yaptırdık. Üniversitede öğrencilerin sigorta masrafları fikstir. Bütün öğrenciler 88 euro öderler. Şuradan hemen hazırlamıştım. Bu benim Barmer firması, devlet ve özel ortak bir firma, sigorta firması. Burada da yazdığı gibi 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren öğrencilerin sigorta katılım payı 88 euro 13 cent. Bu rakamı aylık olarak hesabınızdan çekiliyor. Sigorta masrafı da bu şekilde. Burada bir hatırlatma yapmam lazım. Burada önemli bir nokta var. Ben master'a geldim, master okudum ama lisans öğrencileri için de geçerli bu masraflar. Lisans öğrencilerinde şöyle bir durum var. Lisans öğrencileri, şuradan alayım konuyu. Almanya ile Türkiye arasında sosyal güvenlik kurumları arasında yapılmış bir anlaşma var. Bu anlaşmanın adı AT11 anlaşması. Bu AT11 anlaşması kapsamında Türkiye'de sigortalı olan öğrenci Almanya'da da sigortalıdır. Bunu belgelemek için gelmeden önce bir AT11 belgesi alıp buraya getirmek yeterli oluyor. Bu sigorta konusunu şöyle toparlıyorum. 25 yaşına kadar olan bütün lisans öğrencileri Türkiye'de anne babası üzerinden sağlık alır ve sigortaya bir şey ödemez. Lisans öğrencileri. Dolayısıyla 25 yaş altı kişiler lisans okudukları müddetçe AT11 kapsamındadır. Dolayısıyla lisansa Almanya'ya gelmek isteyen adaylar Almanya'da sigorta ödemeyecekler. Çalışmayan birisi için sigorta ücreti 200 euro civarı, 190 küsür euro. Öğrenciler için 88 euro.
Çok uzattım lafı. Bir diğer konu. 3 dedik sigorta. 4 haberleşme, telefon masrafı, internet masrafı dışarıda. Bunun için de şöyle bir kıyaslama yaptım. Eğer derseniz ki ben sadece hani telefonum olsun, internete erişebileyim dışarıdan cep telefonumla. Aldi Talk diye bir şey var Almanya'da. Bu örnek olarak veriyorum, hani bu çok özellikli bir şey olduğu için değil. Türkiye'deki Bimsel gibi bir şey. Aldi Talk gördüğünüz gibi paket S. 3 GB yüksek hızlı internet, arama ve mesajlaşma sınırsız bütün yönlere ve Avrupa Birliği içinde dolaşım özelliği var. Yani bindiniz İtalya'ya gittiniz, Norveç'e gittiniz, orada telefonu tıpkı Almanya içindeymiş gibi kullanabilirsiniz. İlk ay 9,99, sonraki aylar 7,99 ile bu paket yenilenebiliyor. Yani cebinizde internetin olması, sınırsız konuşma hakkınızın olması oldukça makul bir fiyat. Veya dediniz ki ben ilk geldiğimde uygun bir paket bulmuştum. Cep telefonumu yenilemiştim hemen. Cep telefonumu yenileyim derseniz neye mal oluyor? Hemen bir de ona bakalım. Birkaç örnek hazırladım. O da şöyle. En amiral gemilerinden seçtim telefonları. Hızlı geçeceğim. Çok bekletmeyeceğim burada. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G uyumlu alayım derseniz 44 euro bir defalık para veriliyor. Ardından 24 ay boyunca 70 euro. Buna ne dahil? Sınırsız internet, her yöne SMS ve arama dahil. Her şey sınırsız yani. Veya iPhone 12 Pro Max istediniz. 108 euro. Ardından 24 ay boyunca bir tek seferlik 108 euro, ardından 24 ay boyunca 70 euro. Şöyle bir şey yapalım. MediaMarkt Türkiye'de de var. Oradan kıyaslamak isterseniz. Orada hatta biraz daha uygununu bulmuştum. SMS ve arama sınırsız, 40 GB internet, 128 GB'lığı 19 euro. İlk seferde 70 euro 24 ay boyunca taahhüt. Burada farklı seçenekler var. Hatta 59'luk, aylık 59'luk olan da var. Velhasıl şimdi böyle hani teknoloji meraklısı gibi gözükmeyelim. Telefon giderlerinizi de yani ayda 7,99'a sınırsız çözebiliyorsunuz. Zaten herkes Türkiye'deki ailesini WhatsApp üzerinden arıyor. Dolayısıyla aşırı fazla bir internete de gerek olmuyor. 3 GB. Benim durakta beklerken gelecek otobüsün saatine bakmam için, trenin kalkış saatine bakmam için ya da işte arada bir Instagram'ımı kontrol etmem için yeterli bir süre, yeterli bir data. Ne dedik? 4. İletişim. Bir de bunun haricinde market. Marketi unuttuk. Nasıl anlatırsın marketi? Şimdi market konusu şöyle. Ben geldiğimden beri önce şunu söyleyeyim. Almanya'da market masrafları genel giderleriniz arasında çok büyük bir kalem tutmaz. Ben kendimi sıkmadığım halde aylık olarak bu 2013-2014 senesine dair kayıtlarım. Bunlar yaptığım masraflar. Gördüğünüz gibi. Hani alt sınır 80 euro, üst sınırda yaklaşık olarak 150 euro diyeyim ki yani o rakamlara çıkmak biraz zor. Her şeyden bol bol aldınız diyelim 100-150 euro tutar. Market masrafı da böyle. Zaten çok fazla detaya girmiyorum. Bir sürü Almanya'da market masrafı ile ilgili video var. Almanya'da hayatta kalmanın ne kadar kolay olduğunun altını çiziliyor o videolarda. Ama mesela buraya not almışım. Yani kahve, dışarıda kahve içtiniz diyelim. 1 euro ile 3 euro arasında. 3 eurodan fazla kahveye para verdiğimi hatırlamam yani. Starbucks'ta kahve yani 3 euronun altında. Big Mac menü. McDonald's'a gittiniz. Bak hazırlamıştım onu da. McDonald's'a gittiniz. Big Mac menü yemek istediniz. Big Mac menü fiyatı 9,49. 9,5 euro. Döner fiyatı Almanya'da 4 ila 5 euro arasında değişiyor. Market masrafı bu şekilde. Dışarıda yerseniz de bu şekilde. En başta söylediğim şey. Toska aldığınız zaman öğrenci yemekhanelerini kullanabiliyorsunuz. Ben öğrenci yemekhanelerinin ismi Menza'dır. Ben Menza'ya bayılıyordum. Hem çok güzel yemekleri oluyordu, hem de lezzetli, hem de ucuz. En az çeşit çıktığı zaman 5 farklı menü çıkıyordu ki ortalama yani hemen hemen her gün 7-8 farklı menü. Bunlar içerisinde vegan menüler, vejeteryan menüler oluyor. Çorba barı, salata barı onlar hariç. Orada yemek fiyatları öğrenciye Toska ile yani o öğrenci kimliğini aldığınız zaman 1,5 euro, 1,80, 2,30, 2,60. En baba yemek öğrenciye 2,90 falan. En pahalısı böyle hani et yemeği. O yüzden ben öğlenleri bazen hani yurtta olmama rağmen çıkıp yani yemekhanede yemek yemek için özellikle oraya gidiyordum.
yiyordum. Ama dışarıda yerseniz de Big Mac menü fiyatı McDonald's'ta işte 9.40. Dönercide döner artı ayran ya da kola 5 euro, 6 euro maksimum. Veya böyle bir yere gittiniz dışarıda oturup yemek için ama böyle mum ışıklı falan değil, yani öğrenci kafası. Oradan da 10-15 euroya maksimum çıkarsınız. Böyle bir İtalyan restoranına gittiniz. 4 peynirli pizza yediniz diyelim. 10-15 euro. Yanında da şarabını da içtiniz hatta o şekilde. Eğitim ücreti, kira, market, sigorta, telefon ve diğer. Diğerlerde bunların bu beşinin içinde yer almayacak diğer maddeler. Yani planlanmamış harcamalar. Bakalım neymiş mesela? Ben mesela berbere gitmişim ve 8 euro ödemişim Ilmenao'da. Bu 8 euro biraz ucuz bir rakam. Pek genelde berberler 8 euro değil. Şu anda pandemi döneminde Berlin'de 10-15 euro. Yemek yemişim bir yerde 7,5 euro tutmuş. Ocak ayında okul kaydı yaptırmışım, 87 euro ödemişim. Berbere gitmişim yine 8 euro. Bir tren bileti almışım bir yere, Almanya'nın bir başka yerine gitmek için 23 euro. Pizza yemişim, kayağa gitmişim 10 euro. 15 euroya kontür almışım. Neyin kontürü bu bilmiyorum. Erfurt'a seyahat etmişim, 11 euro harcamışım. Toska'ya öğrenci kimliğime 10 euro yüklemişim bir başka ay yemek yemek için. Pizza yemişim 3,5 euro. Bu ve bunun gibi harcamalar. Diğer, yani öngörülemeyen diğer cep açlığınız yani. Bunlar için de aşağı yukarı bu şekilde gördüğünüz gibi, hani söylememe gerek yok. Harcamalarım olmuş. Kimi zaman 20 euro, kimi zaman 107 euro. İlk geldiğimde tabii biraz yüksek olması normal. Böyle harcamalarım olmuş. Ve bunların ortalaması da, şimdi tamam, ben 2013 senesinde, 2014 senesine dair dökümlerimi gösteriyorum. O zaman tutmuşum, daha sonra tutmayı bıraktım. Evet, üzerinden 6-7 sene geçti. Evet, bu Doğu Almanya'da küçük bir şehir Ilmenau. Burada tutulmuş kayıtlar. Ama yani sonuç ortada. Devlet benden ne istiyor? Gelirken beyan etmem gereken aylık 860 euro. Ama benim harcadığım hep 500 euronun altında. Demek ki devletin benden istediği rakamdan her zaman daha az harcıyorum. Bu iyi bir şey. Yani bunu bir cebimize koyduk. Almanya'nın bir başka köşesinde, bir büyük şehrinde yaşadınız. Tabii o zaman kira miktarı artabilir ama diğer masraflarınız aynı. Marketten alıp yiyeceğiniz şeyler 3 aşağı 5 yukarı aynı. Telefona vereceğiniz, haberleşme için kontür alacağınız kontür miktarı aynı. Sigortanız aynı. Onlarda bir değişiklik yok. Başka bir şey unuttum mu diye düşünüyorum. Sanırım unutmadım. Durum böyle. Eğer bir şey unutmuşsam aşağıya bir mesaj bırakabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Toparlamak gerekirse bu Almanya'da eğitime geldiğinizde bu 5 madde, 6 madde diyelim. Bu 6 madde sizin aylık genel gideriniz olacak. En başta dediğim gibi eğitim ücreti yok. Bu iyi bir şey. Benim bildiğim şey şudur. İnsan beyni en iyi kıyaslama yaparak, karşılaştırma yaparak öğrenir. O yüzden bir başka videoda, belki hemen bundan sonra gelecek olan bir videodur, karşılaştırma yapacağım. Türkiye'de bir vakıf üniversitesinde okursam neye mal olur benim yıllık giderim? Almanya'dayken neye mal olur? Bunu karşılaştıracağım diyorum ve videoyu bağlıyorum. Anlaştık mı? Hadi bakalım, sonraki videolarda görüşmek üzere.